Merhabalar efendim, yeni bir video serime hoş geldiniz. Erkeklerle ilgili, cinsellikle ilgili konuları konuşmaya devam ediyorum. Her ne kadar bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanından bunları toplumumuz duymaya henüz alışık ve hazır olmasa da ben aynı zamanda bir cinsel tıp uzmanıyım ve çift ilişkilerinde de kadın cinsel işlev bozukluklarında erkeklerde de çift arasında cinsel uyum problemleri olabildiği için bu konuları toplumu bilgilendirmek amacıyla size anlatmayı bir görev biliyorum efendim. Erken boşalmanın tanımını yapacak olursak, inatçı, tekrarlayıcı bir biçimde çok az cinsel uyarılma ile cinsel birleşme öncesinde, yani vajinaya girmeden ya da vajinaya girdikten hemen sonra veya kişinin veya partnerinin arzu ettiği süreden daha önce oluşan boşalmaya biz erken boşalma diyoruz. Şimdi azalmış intravajinal boşalma latens zamanı, böyle bir adı da var, azalmış intravajinal boşalma latens zamanı. Erken boşalma vakalarının %90'ında bu süre 1 dakikadan daha az veya altında. Bu kişilerin boşalma refleksi üzerinde kontrolleri yok. Performans aksiyetesi yaşayan erkeklerin de büyük bir çoğunluğunda cinsel ilişki öncesi erken boşalma kaygısı yaşıyorlar. Bu durum her ilişkide tekrarladıkça, her ilişki öncesi işte bu performans kaygıları erkeklerin giderek artıyor ve erkekler kendilerini ağır bir stres ve ağır bir baskı altında hissediyorlar. Giderek işte çift ilişkisinde, evliliklerinde erkekler cinsel isteksizliğe, aynı zamanda ereksiyon sorunlarına ileride karşılarına çıkabiliyor. Cinsel ilişkiden erkekler bundan sonra da kaçınmaya başlıyorlar. Şimdi derecelerine bakacak olursak, derecelerine vajinaya girmeden önce boşalanlar, vajinaya girer girmez boşalanlar, girişten birkaç dakika sonra boşalanlar veya girişten sonra süreye bakılmaksızın kişinin kendi iradesi dışında boşalanlar. Süreye bakacak olursak süre çok da önemli değil. Erken boşalma sorunu süreden çok denetimsiz boşalma sorunu demek ki son yıllarda biz bu şekilde adlandırmayı tercih ediyoruz. Denetimsiz boşalma. Kişi çünkü boşalmayı kendi denetiminin eline alamıyor. Erken boşalmayı bir de sürelere göre sınıflayanlar var. 1 dakikanın altında, 1 ile 3 dakika arası, 3 ile 7 dakika arası, 7 dakikanın üzerinde ama istemsiz boşalanlar diye süreyi sınıflamışlar. Boşalma süresi aslında 7 dakika. Yani vajinada kalma süresi minimum 7 dakikanın üzerinde olmasını biz normal kabul ediyoruz. Ancak hem erkeğin hem de partnerin cinsel doyumu, cinsel tatmini önemli. Yani süreden bağımsız olarak tatminin sağlanabildiği an kıymetli ve önemli. Buna göre bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Erken boşalma toplumda çok sık görülüyor mu? Evet, erken boşalma erkeklerin cinsel işlev bozukluklarının en sık sebebi ve bundan dolayı en çok geliyorlar. Tüm dünyada görülme olasılığı %20 ile 30. Her 3 ya da 4 erkekten biri bu sorunu yaşıyor. Yani 10 erkekten 4'ü bu sorunu yaşıyor. Bu anlama geliyor. 18 yaşında bir genç erkekte de olabiliyor. 70 yaşındaki bir erkekte de görülebiliyor. Aslında bir ürolojik genel bir sağlık sorunu bu. Her ne kadar erkekler bu konuyu konuşmaktan son derece, tedavi için gitmekten son derece utansa da, çekinse de hassas duydukları bir konudur. Tüm dünyada erkeklerin %20'den fazlası bu sorunla muzdarip. Yani bu oran aslında hiç de az bir oran değil. Ülkemize oranlayacak olursak bizim ülkemizde bu oran çok daha yüksek. %30, %40'larda. Yani 5 milyon erkek erken boşalma ile ilgili sorun yaşıyor. Bunu öngörmek böylece mümkün. Erken boşalma sorunu genellikle primer. Yani cinsel hayatın ilk başından itibaren vardır ve çok nadiren başka bir organın hastalığı ya da başka patolojileri sekonder ortaya çıkar. Erken boşalmanın farklı da nedenleri olabilir. Bu bir hastalık sonucu ortaya çıkabilir, hormonal durumlardan sonra ortaya çıkabilir ve boşalmanın nedenlerini şimdi irdeleyecek olursak en büyük ve en çok gördüğümüz sebep tecrübesizlik. Özellikle genç ve ilk kez cinsel ilişkiye giren erkeklerde bu durum olur. Performansları ile ilgili kaygıları vardır, endişelidirler, gergindirler. Bilgi ve tecrübe eksikliği birleşince de bu erkekler çabucak boşalmanın olması kaçınılmazdır. Zamanla bu kişiler düzenli cinsel yaşama başladığında boşalma refleksini daha iyi kontrol edebilir hale gelirler. Ama deneyim yetersiz kaldığı noktada işte o noktada da ne yazık ki boşalma denetimini
kontrol etmeleri çok güçtür. Bu kişiler ergenlik çağından itibaren düzenli mastürbasyon ve düzenli cinsel ilişkiyle genellikle kendiliğinden boşalma denetimini öğreniyorlar. Yani tecrübesiz olan bireyler tecrübeyle öğrenebiliyorlar. Ama bu erkek doğru mastürbasyon yapmıyorsa, düzenli bir cinsel yaşamı yoksa, düzenli bir partneri yoksa, çok seyrek cinsel ilişkiye giriyorsa, bu cinsel ilişkiler zamanla sınırı olan uygunsuz bireylerle, uygunsuz ortamlarda, paralı cinsel ilişkiler şeklinde ise işte bu erkeklerin boşalma refleksi üzerinde denetimini sağlamayı öğrenme ile ilgili olasılıkları azalır. Cinsel deneyim yetersizliği erkeklerde erken boşalmanın sebebi olarak %60'larda. Yani o kadar yüksek bir oran. Eğer düzenli bir cinsel hayatınız olur ve deneyiminiz kazanırsa, bu konuda eğitim ve bilgi alırsanız bu oran %30'lara iniyor. Yani düşüyor. Diğer bir sebep erken boşalmanın nedeni ürolojik sorunlar. İşte prostat bezi kanseri, prostat büyümesi, idrar yolu enfeksiyonları, prostat enfeksiyonları, erektil disfonksiyon, prostatit, genital bölge ameliyatları, bu tip gibi organik durumlardan sonra da kişiler erken boşalma yaşayabilir. Erken boşalmanın hormonal nedenleri de var. İşte bunlarda hormon seviyelerinde düzensizlik olabileceği için hipotiroidi ve hipertiroidi de erken boşalma sorunu yapabiliyor. Bir de nörolojik hastalıklar var. İşte beyin damarı ile ilgili oluşan problemler, beyinde kitle kaplayan lezyonlar, hipofiz bezi tümörleri veya hastalıkları, psikolojik sinirsel hastalıklar gibi. Ve en önemli faktör kişinin boşalmayı kontrol etmeyi öğrenememiş olmasıdır. Yani kişi boşalmayı kontrol etmeyi öğrendiği zaman erken boşalmayı da çözüyor. Peki boşalma kontrolünü öğrenmeyi zorlaştıran ne? 1. Aşırı heyecan. Aşırı heyecanlı olmayacaksın. 2. Sevgili beyler, aceleci olmayacaksınız. 3. Yasak seks ilişkileri yaşamayacaksınız. Yani yakalanma endişesi içinde mastürbasyon ya da sevişme eylemlerine girmeyeceksiniz. Mahremiyetinize dikkat edilmemiş bir aile ortamında büyüdüyseniz, yanlış öğrendiğiniz mastürbasyon alışkanlıkları, penisi sıkarak, boğarak, hızlı yaptığınız mastürbasyon alışkanlıkları, cinsel travmalar ve uygunsuz ortamlarda paralı cinsel ilişkiler sizin erken boşalma yaşamanızın sebepleri olabilir. Peki sevgili hanımlar, bana geliyorsunuz diyorsunuz ya, hocam orgazm olamıyorum. Hocam işte bana orgazm aşısı yap. Sonra oturup konuştuğumuzda aslında orgazmın ne olduğunu bilmediğiniz görüyorum ya. Ve böyle derinleştirdiğimizde aslında penisin vajinaya girmeden boşaldığını öğreniyorum ya. İşte bunları öğrendikten sonra ben erkek cinselliği ile ilgili de konuşmaya karar verdim. Çünkü sadece kadınların mutluluğu değil, çiftin mutluluğu da bizim temel hedefimiz olmalı. Sevgili kadınlar, eşiniz erken boşalıyorsa ne yapmalısınız? Bu kadınların dramı da ayrı bir dram. Şimdi partneri diyelim ki 1 dakikada boşalıyor, girmeden boşalıyor, girdikten hemen sonra boşalıyor. Diyor ki haydi ben uyarıldım yeter, geldim gittim haydi eyvallah. Gel şimdi kadın çık bakalım, lütfen çık bu işin içerisinden. Ama sizin takınacağınız tutum, davranış erkeğin tedavisi için çok önemli bir rol oynuyor. Eğer siz aşağılayıcı olursanız, azarlayıcı olursanız, reddedici olursanız ve böyle yaptıkça da partnerinizin yani eşinizin performans anksiyetesi artacak. Ve aslında sorun çözülmez, daha fazla çıkmaza girer. Çünkü performans kaygısıyla daha fazla erken boşalma, cinsel isteksizlik, ereksiyon problemleri yaşayacak. Onun için olabildiğince anlayışlı olun. Tedaviye yönlendirici tavırlar içinde olun ve eşinize, partnerinize lütfen yardım edin. Eşi erken boşalan kadınlar aslında daha çok kendileri tedavi istiyorlar ve doktor araştırmasına girişiyorlar. Erkekler bu durumu çok da kabullenmiyorlar aslında. Çift olarak bizim tedavi aldığımız çiftlerde başarı şansı çok daha yüksek. Evet sevgili hanımlar, bugün çok sık görülen bir erkek cinsel işlev bozukluğunu konuştuk. Denetimsiz boşalma, namı diğer erken boşalma. Bir kadının orgazm olabilmesi için vajinada kalma süresi minimum 7 dakikanın üzerinde olmasını tercih ediyoruz. Aması çiftin cinsel uyumu da çok daha önemli. Burada kritik olan şu, erkeğin boşalmayı denetim altına alması gerekiyor süreden bağımsız olarak. Böyle bir sorununuzun olduğunu düşünüyorsanız çift terapilerine, cinsel terapistlere, bu alanda çalışan CİSET'ten eğitimli uzmanlara başvurabilirsiniz. Ve lütfen bu sorunu önemseyin. Umursamamazlık yapmayın. Yoksa bu sizin evlilik yaşantınızı olumsuz etkileyerek
hayatınıza mutsuzlukla devam etmenize neden olabilir. Velhasıl bir videonun daha sonuna geldik. Bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi yorumlara yazmayı, videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı, kanalıma abone olmayı, zile tıklayıp bildirimlerden haberdar olmayı unutmayın efendim. Görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.